Kıskançlık ne için var ve ne işe yarar? Her duygumuzun aslında bize hizmet eden ve bize yine hizmet ederken birazcık canımızı acıtan, çok tat vermeyen durumlar olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki pozitifin ve negatifin iki ucu var. İşte burada kıskançlığın hem faydalı taraflarını hem de eğer doğru yerde kullanmadığımızda fayda vermeyen taraflarını gelin birlikte inceleyelim, görelim bakalım biz buradan nasıl faydalı ve istifadeli olabiliriz. Önce en basit bir ilişki içerisindeki kıskançlığa bakalım. Yani diyelim ki bir kadın bir erkeği ya da bir erkek bir kadını niye kıskanır veya buna neden ihtiyaç duyar? Aslında buradaki bu kıskançlık yani duygu barkodu bizim bir işimize yaramak için, bir fayda almamız için önce oraya koyduğumuz, fakat eğer bunu doğru yerde kullanmadığımızda bu duyguyu yöneteceğimiz yerde onun tarafından yönetilen bir hale gelebiliriz ki o zaman fayda vermeyebilir. Buradaki duygu aslında, daha doğrusu kıskançlık hali kişileri o ilişkiye kökleyebilmek, ilişkinin daha iyileşebilmesi ve oradaki enerjilerin topraklanabilmesi için mevcuttur. Fakat bu bir tutku, bir o anda haristik enerjisi ya da sahip çıkmanın ötesinde sahiplenme ve daha aşırıya giderek benim duygusuyla kişinin eğer nötrleyemediği, yontamadığı taraflarından dolayı bir aşırılığa gidiyorsa işte o zamandan itibaren bu kıskançlık duygusu fayda vermek, yani kişiyi o ilişkiye topraklamak ve o ilişkiyi aslında güçleyici bir harç yapmanın ötesinde başka bir hale geçiyor. Yine aynı şekilde diyelim ki iş yeriniz ya da okulunuzda sizden daha çalışkan, daha başarılı, daha iyi işler yapan bir kişiye karşı bir kıskançlığınız var. Ve bu sefer siz daha çok çalışmak, daha çok başarmak ya da kardeşinizin, ablanızın, abinizin ya da işte kuzeninizin yaptığı başarıların ötesine geçmek üzere bir daha fazla aktif olup daha fazla kendinizi bir şeyler yapmak ve de başarmak durumunda bırakabilirsiniz. İşte buradaki kıskançlık yine diğer bir anlamda bir özen duygusuyla sizi aslında harekete geçirmiş, bir ateşleyici unsur olmuştur. Fakat bu kıskançlık, ateşleyici kıskançlığın yetersizlik, ben layık değilim, ben yapamam gibi eğer bir komplekse burada çevriliyorsa da bu sefer kişiyi aşağılara, diplere götürebilir ki bu sefer bu aslında bu program, kıskançlık programınız, bu barkodunuz bu sefer size aslında fayda vermek için koyduğunuz alandan zarara geçebilir. Öyleyse aslında herhangi bir duygu halimiz iyi ya da kötü değil, hangi durumda, nerede, nasıl kullanacağımızın bilgisi çok önemlidir. Yani kaçılacak bir kıskançlık değil, özene çevrilecek bir kıskançlık enerjisi bizim için fayda getirecektir. Harisliğe kaçan, yani sen misin öyle yapan, ben de şöyle yaparım bilmem ne diye aşırılığa giden bir duygu halinden sakınmak, bunun yerine ise evet, bak ne kadar güzel yapıyor, ben de yapabilirim. Evet, kuzenim bak şöyle bir şey başarmış, ben de başarabilirim. Ya da tabii ki bir ilişkinin işte bir anne baba çocuk ilişkisinin içerisinde ya da işte bir sevgili karı koca arasındaki hallerde ve durumlarda da yine aynı şekilde evet bir koruma alanı yapabilmek çok önemli ve bu koruma alanının içerisinde eğer o minnacık bir kıskançlık gibi görünen alanı faydaya kullanabilmek, fakat o sahip çıkmayı sahiplenme olarak zannedip bu benim ve sadece bana ait zannederek kişinin nefsinin terbiyesini yapmadan eğer o ilişkinin içerisine tamamen bencilliğiyle aktığındaysa, hani işte aşkı uğruna bunları yaptı, hayır. Seviyordu, çok sevdiği için kıskançlığından şunu yaptı, hayır. Bunlar sevgiyle değil, sadece kişinin ben merkezciliğiyle, yani kendi çıkarını, kendi menfaatini, kendi hırs ve egosunu görerek hayata böyle bakmak durumunda kaldığı için mevcuttur ki tabii ki bu hırs, yani keskin sirke önce küpüne zarar verir, ondan sonra da tabii ki etrafındakilere bu keskinliği dağıtabilir. Öyleyse duygu izlerimizi, barkodlarımızı
bize faydalı hallerini, dizginlerini elimize tutarak kendi faydamıza, kendi hayrımıza yönetebilmek üzere bir taraftan şimdi düşünce frekanslarımızın içine bu bilgiyi koyuyoruz ve ondan sonra da hayatımızın içerisinde kıskançlık eğer dalgaları bize dönüş yaptığı anda da bu bilgiyle bunu yönetebilecek bir halin şu anda siparişlerini ekiyoruz ki bunlarla ilgili inşallah daha ileri seviye videolarda buluşacağız. Şimdilik özenerek daha iyi yapabilmek üzere ilerleyelim. Fakat bugünümüzü de kucaklayarak, bugüne bizi getiren sebepleri de şükrederek, teşekkür ederek, kabulde olarak geleceğe adım atalım. Ama önce burada olmanın, burada şu anı kucaklamanın bilgisiyle. Hoşça kalın, sevgilerimle.